Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır çıtır tel tel ayrılan şahane bir çörek yaptım. Bu çöreği yapmak oldukça basit, üstelik çok lezzetli. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı maya ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. Şimdi ununu ekliyorum. Tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Önce spatula ile karıştıracağım, ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Bu sırada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Ve şimdi spatula içerisinden alıyorum, elimle yoğurmaya başlıyorum. Uzun süre yoğuracağım. Hamurun özleşmesi gerekiyor. Kase temizlenene kadar, hamur elimizi bırakana kadar yoğurmaya devam edelim. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hamur artık elimi bıraktı ve kase temizlendi. Bu da hamurun yeteri kadar özleşmiş olduğunu belirtiyor. Şimdi hamuru masanın üzerine alacağım. Hamuru 4 eşit parçaya böldükten sonra yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bezeleme işleminde ise bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri servis tabağına alacağım. Üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca dinlendireceğim kolaylıkla açabilmek için. Bezeler bir köşede dinlenirken ben ara katını yağlamak için 200 gram tereyağını erittim. Bu arada ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. 10 dakika boyunca dinlenen bezeleri açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bolca un serptim. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütmeye devam edeceğim. Bu arada yufka açmanın en önemli detaylarından bir tanesi başta kullanmış olduğumuz un. Ne kadar çok un kullanırsak daha sonrasında un kullanma gereği duymayacağız. Çünkü başta kullandığımız un ile yufkayı yeteri kadar büyütmüş olacağız. Hamurun kıvamı çok güzel. Sakız kıvamına gelen hamuru dakikalar içerisinde açmış olacağım. 4 tane yufkayı da açıyorum. Ardından yağlama işlemine geçiyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Çok farklı ve çok lezzetli bir tarif. Bir defa denemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bundan çok eminim. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, şimdi yağlama işlemine geçtim. 4 tane yufkayı da yağlıyorum ve üst üste alıyorum. Buradaki en önemli detay yufkaların her tarafını bolca tereyağı ile yağlayalım. Çıtır çıtır ve kat kat olabilmesi için. Ve son katı yağladıktan sonra yufkayı sarmaya başlıyorum. Hafiften kenarlarını düzgünleştiriyorum. Kare form vermeye özen gösteriyorum. Ardından rulo şeklinde sarmaya devam edeceğim. Sarma işlemini tamamladıktan sonra hamuru tekrar servis tabağına alacağım. Üzerini poşetle kapatıp buzdolabında 20 dakika boyunca dinlendireceğim. İçerisindeki tereyağın donması gerekiyor.
20 dakikanın ardından hamuru buzdolabından aldım. Şimdi tekrar şekillendirme işlemine geçiyorum. Burada 3'er parmak boşluk bırakarak dilimlemeye devam ediyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hamuru tekrar beze haline getirdim. Son kez açma işlemine geçeceğim. Burada merdane kullandım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bezenin üzerine bası uygulayarak düzgünleştiriyorum. Merdane ile birkaç defa üzerinden geçtikten sonra iç harcını ekleyeceğim. Çökelek peyniri kullandım. Sizler burada dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Kıymalısı, patateslisi, kaşar peynirlisi hepsi birbirinden lezzetli olacak. Bezeleri şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra iç harcını ekleyerek kapatmaya devam edeceğim. Tam ortasına gelecek şekilde bolca çökelek peyniri ekledikten sonra iki kenarını üst üste kapatıyorum. Kesme kartı ile uç kısımlarını yapıştırdıktan sonra fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak çörekleri dizeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Çöreklerin tümünü hazırladım. Aralık bırakarak tepsiye dizdim. Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca daha dinlendireceğim. Hamura işlem uyguladığımız için mutlaka dinlendirelim güzel kabarabilmesi için. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıp çöreklerin her tarafına yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine sıvı yağı kullanmayı tercih ediyorum. Dilerseniz yoğurt veya süt de kullanabilirsiniz. Ve şimdi çörekleri fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında 30 dakika boyunca çörekleri pişirdim. Her fırın aynı değildir, farklılık gösterebilir. Çöreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra hemen fırından alalım. Ve şimdi çörekleri sıcak sıcak servis yapacağım. Sizlere de çıtırlığını ve iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet, sizlerin de gördüğü gibi çöreklerin dışı çıtır çıtır, iç dokusu ise tel tel ayrılıyor. Mükemmel bir lezzet, harika bir tarif. Çörekleri bu yöntemle yaparsanız içerisinde asla hamurlanma olmayacak ve çok güzel kabaracak. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.